Bir karınca düşün. Küçücük bedeniyle koca bir dünyanın içinde yolunu bulmaya çalışıyor. Bir gün büyük bir fırtına çıkıyor, bildikleri dağılıyor. Kolonisi kayboluyor. Yollar siliniyor ve güvendiği her şey yok oluyor. Ve o küçücük karınca ilk kez kendi kendine şu felsefi soruyu soruyor. Ben şimdi nereye gideceğim? Aslında hepimizin hayatında böyle fırtınalar vardır, değil mi? Bazen bir ayrılıktır, bazen bir kayıp, bazen bir başarısızlık ya da iş hayatında yaşadığın bir kırılma. Bazen de yıllardır aynı döngünün içinde olduğunu fark ettiğin o sessiz, sarsıcı an. Dışarıdan bakınca her şey normal görünür ama içeride bir şeyler kırılır, bir şeyler olur. İnsan bir sabah uyanır ve şunu hisseder. Benim hayatım sadece bundan ibaret olmamalı. İşte bugün konuşacağımız Fil ile Karınca kitabı tam olarak bu varoluşsal kriz anında ve burada başlıyor. Hikayemizin kahramanı Adir adında bir karınca. Fırtınadan sonra yalnız kalıyor. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyor. Hayatta kalmaya çalışıyor ama içten içe sadece hayatta kalmanın, yani biyolojik olarak nefes almanın yetmediğini hissediyor. Çünkü insan sadece yaşamak, günü kurtarmak ya da sadece nefes almak istemez. Anlamlı yaşamak. Neden nefes aldığını bilmek ve bir yere doğru yürüdüğünü hissetmek ister. Ader'in içindeki bu derin anlam arayışı başladığında karşısına bir karga çıkıyor. Karga ona uzaklarda bir yerden bahsediyor. Bolluğun, ferahlığın, imkanların ve yaşamın aktığı bir yerden. Oraya Vaha deniyor. Adir o anda heyecanlanıyor. Çünkü belki de aradığı yer orası. Bütün bu karmaşanın, yalnızlığın ve kaybolmuşluğun ötesinde ulaşabileceği bambaşka bir hayat var belki de. Ama tam o anda karga ona bakıyor ve alay ediyor. Sen mi gideceksin oraya? Sen küçücük bir karıncasın. Senin gücün ne ki? Diyor ve uçup gidiyor. Şimdi burada bir duralım. Çünkü bu hikayedeki karga sadece bir karga değil. Hayatımızdaki bütün küçümseyen seslerin sembolü. Yapamazsın diyen. Bu saatten sonra olmaz diyen. Sen kim oluyorsun? Hayal kurmayı bırak, gerçekçi ol biraz diyen o sesler. Ama daha tehlikeli olan şu ki bir süre sonra o karga dışarıda kalmaz, içimize yerleşebilir. Başta başkaları bize yapamazsın der, sonra biz kendi kendimize haksızlık edip yapamam demeye başlarız. Başta başkaları bizi küçümser, sonra biz kendi hayalimizi küçümsemeye başlarız. Potansiyelimize yabancılaşırız ve insanın en büyük hapishanesi dışarıdaki engeller değil, içeride gerçek zannettiği o seslerdir. Sevgili dost, bugün özetleyeceğim kitap tam da bunu anlatıyor işte. İçimizdeki küçük karınca ile devasa filin, yani bilinçli zihnimizle bilinçaltı zihnimizin hikayesini. Yazar bu kitapta bize klasik yüzeysel bir başarı reçetesi vermiyor. Daha çok çalış, daha disiplinli ol, daha pozitif düşün demiyor. Bunun yerine çok güçlü bir hikaye kurarak bir karınca, bir fil, bir karga, bir baykuş ve bir vaha üzerinden bize insanın iç dünyasını anlatıyor. Hayatta istediğimiz yöne gitmek için sadece hedef koymamız yetmez. Bilinçli hedeflerimizle bilinçaltı davranışlarımızı aynı hizaya getirmemiz gerekir. Çoğu insan ne istediğini bilir ama yine de yapamaz. Değişmek ister ama eskiye döner. Çünkü karınca, yani bilinç, hedef koyar ama fil, yani bilinçaltı başka yöne gidiyorsa hayat o hedefe doğru ilerlemez. Ben bugün bu kitabı senin için 5 bölümde özetleyeceğim. Sevgili dost, şimdi arkana yaslan, çayını kahveni al, içindeki sesleri sustur ve bu derin yolculuğun kapısını aralayalım. Birinci bölüm, Adir'in arayışı. İnsan sadece yaşamak istemez, anlamlı yaşamak ister. Kitapta az önce bahsettim. Adir adlı karınca bir fırtınadan sonra kolonisini ve güvendiği tüm düzeni kaybediyor. Bu aslında bizim için çok tanıdık bir durum, değil mi? Çünkü insan da çoğu zaman hayatındaki en büyük arayışa mevcut düzeni bozulduğunda çıkar. Her şey yolundayken derin sorular sormayız. Ama bir fırtına gelir, bir ilişki biter, bir iş kapanır, bir hayal kırılır, bir kayıp ya da sağlık problemi yaşanır ve insan bir anda şu soruyla baş başa kalır. Ben şimdi nereye gideceğim? Adir, içimizdeki o arayan tarafı, benim hayatım sadece bundan ibaret olmamalı, bir anlamı olmalı diyen o bilge tarafı temsil ediyor. Birçok insan sabah kalkıyor, işe gidiyor. Sorumluluklarını yerine getirip faturalarını ödüyor
ve günü bitirip tekrar aynı döngüye giriyor. Dışarıdan bakınca hayat devam ediyor ama içeride sessiz bir soru büyüyor. Ya hayat bundan mı ibaret? Ben faturalarımı ödemek, hafta sonlarını beklemek için mi geldim bu dünyaya? Hani meşhur Sisyphos'un hikayesi vardır. Belki bilirsin. Yunan mitolojisinde tanrılar tarafından her gün devasa bir kayayı dağın tepesine çıkarmakla cezalandırılmış Sisyphos diye bir adam. Kaya her tepeye ulaştığında aşağı yuvarlanır ve Sisyphos her şeye yeniden başlar. Anlamdan yoksun, mekanik bir döngüde hapsolmuş modern insan aslında o kayayı anlamsızca taşıyan Sisyphos'tan farksız. Adir'in hayatta kalmanın ötesine geçme arzusu işte bu trajik döngüyü kırma uyanışıdır. İnsan yolculuğa hedefle başlar ama onu sadece anlam ayakta tutar. Adir, Vaha'ya gitmek istediğinde karşısına çıkan karganın o küçümseyen sesi hem dış dünyadan hem de kendi içimizden gelir. Yapamazsın, geç kaldın, bu hayal gerçekçi değil, büyük düşünme der durur o kargalar. Ve kitabın bize söylediği ilk büyük ders şu. Bir insanın kendi vahasına ulaşabilmesi için önce içindeki karganın sesini susturması, gerçek zannetmeyi bırakması gerekir. Bizi durduran şey gerçek kapasitemizin sınırı değil, yıllar önce içimize yerleşmiş bir karganın illüzyonudur. Bölüm 2: Karınca ve Fil, bilinçli zihin ister, bilinçaltı yön verir. Adir, Vaha'ya gitmek için yürürken Bilge Baykuş Brio ile karşılaşır ve çok önemli bir şeyi fark eder. Adir aslında tek başına yürümemektedir. Üzerinde bulunduğu şey devasa bir fildir. Yani Adir, hayatını sadece kendi küçük adımlarıyla götürdüğünü zannederken aslında çok daha büyük bir gücün üzerinde yolculuk etmektedir. Bu kitabın en sarsıcı farkındalığıdır belki de. İnsan da kendini sadece bilinçli zihninden ibaret zannedebiliyor. Ben karar verdim. O halde yaparım. İstiyorum, o halde değişirim. Zanneder. Zannederiz. Ama sonra karar verip yapmayız. Başlamak ister ama erteleriz. Değişmek ister fakat eskiye döneriz ve kendimize kızarız sonra. Ben iradesizim. Ben tembelim, disiplinsizim. Hayır. Sorun iradende olmayabilir. Belki karıncan bir yere gitmek istiyordur ama filin henüz o yöne dönmemiştir. Bu bakış açısı insanı suçluluk duygusundan çıkarır ve gerçek bir farkındalığa taşır. Çünkü gerçek dönüşüm kendini suçlayarak değil, içindeki sistemi anladığında başlar. Karınca bizim bilinçli zihnimizdir. Plan yapan yeni bir hayat, daha iyi bir ilişki, daha iyi bir beden veya maddi durum isteyen tarafımızdır. Fil ise bizim bilinçaltımızdır. Alışkanlıklarımız, duygusal hafızamız, eski korkularımız, çocukluktan getirdiğimiz güvenlik kodlarımız ve neyi hak edip hak etmediğimize dair içsel haritamız. Nörobilimsel araştırmalar bu durumu harika bir matematiksel oranla açıklıyor. Karınca yani bilinçli zihnimiz saniyede ortalama 40 byte bilgi işleyebilirken fil yani bilinçaltımız saniyede yaklaşık 11 milyon byte veri işler. Yani fil karıncadan 275 bin kat daha güçlüdür. Karınca ne kadar bağırırsa bağırsın o devasa fili ikna edemediği sürece yönünü değiştiremez. Bir insan bilinçli olarak zengin olmak isteyebilir ama bilinç altında para suçlulukla, kayıpla ya da aileden uzaklaşmakla eşleşmişse parayı tutamaz. Bilinçli olarak ilişki isteyebilir ama bilinç altında yakınlık terk edilmekle, incinmekle eşleşmişse doğru insandan kaçar. Kilo vermek isteyebilir ama bilinç altında kilo bir korunma kalkanı, güvende hissetme aracı olarak kodlanmışsa diyet listeleri bir yere kadar çalışır. Sorun karıncanın istememesi değil, filin başka bir yöne inanmasıdır. Bölüm 3: Karakterlerin derin anlamı. Hikayedeki her karakter aslında bizim iç dünyamızdaki bir parçayı temsil ediyor. Az önce bahsettim. Adir yani karınca içimizdeki o dinmeyen anlam arayışı, günü kurtarmakla yetinmeyen tarafımız. Karga dış seslerin zamanla içselleştirilmiş halidir. Potansiyelimize yabancılaştıran o zehirli inançlardır. Brio yani Bilge Baykuş farkındalığı, bilgeliği ve rehberliği temsil eder. O Adir'e tek başına olmadığını ve bir filin üzerinde yürüdüğünü gösterir. Neden takıldığını, neden aynı döngülere girdiğini bilmediğin anlarda hayatına giren bir kitap, bir eğitim, bir mentor ya da hayatın attığı sert bir tokat aslında Brio yani baykuştur. Kitapta dendiği gibi neyi bilmediğini bilemezsin. İnsan
kendi otomatik tepkilerini fark edemez. Sınırlarını kader, alışkanlıklarını kişilik zanneder. Biliyor işte bu uyanıştır. Ego yani fil bilinçaltımızdır ve burada çok önemli bir şey var. Ego kötü, düşman ya da sabote edici değildir. Sadece alıştığı yöne gider. Bilinçaltı iyi olanı değil, tanıdık olanı güvenli zanneder. İnsan eski acıyı, eski başarısızlık hissini, eski kurban rolünü veya görünmezliği bile güvenli zannedebilir çünkü orası tanıdıktır. Yeni olan daha iyi olsa bile bilinçaltı için belirsizdir ve belirsizlik tehlike demektir. Bu yüzden değişim yolculuğunda korku son derece doğaldır. Vaha sadece para, başarı ya da bir ilişki değildir. Vaha insanın kendi içindeki o muazzam hizalanma halidir. Karıncanın istediğiyle filin yürüdüğü yönün birleştiği, bilinçli hedeflerle bilinçaltı davranışların aynı çizgiye geldiği yerdir. Vaha insanın hedefiyle bilinçaltının barıştığı kutsal yerdir. Sevgili dost, sen de o vahaya ulaşmak istedin ama bir türlü ulaşamadıysan, artık derin bir farkındalık yaşamak, bilinçaltı kodlarını değiştirmek ve bilinçaltını bir kazananın bilinçaltıyla eşitlemek istiyorsan 2, 3, 4 Ekim'de Antalya Vita Silva Otel'de yapacağımız 2,5 günlük bilinçaltı dönüşüm kampından kısaca bahsedeceğim sana. Daha önce 4 kez yaptık. Şükürler olsun ki her seferinde %100 memnuniyetle uğurladık katılımcıları ve bir kez daha bilinçaltı kodlarımızı fark etmek, korkularımızı, erteleme döngüsünü, ilişkilerimizde tekrar yaşadığımız mutsuzluğu, insanlarda ise de duyguların aynı olma sebebini, hayal kırıklıklarının, kırgınlıkların, başarısızlık saydığımız şeylerin, geçici yenilgilerin anlamını ve çok daha fazlasını keşfetmek için 2,5 gün boyunca muhteşem bir kamp içinde olacağız. Hem eğleneceğiz, hem kısa bir tatil yapacağız, hem de bilinçaltımızı dönüştüreceğiz. Bir kazananın zihnine uyumlayacağız. Eğer bu anlattıklarım senin içinde bir şeyler ifade ediyorsa açıklamaya bırakacağım linke tıkla, sayfayı incele, rezervasyonunu yap ve orada buluşalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bölüm 4, 5 adımlık bireysel performans planı ya da içsel işbirliği. Kitap bize sadece büyük hayaller kurmayı değil, içimizdeki karınca ile fili aynı hizaya getirecek 5 adımı pratik bir performans planı da sunuyor. 1. Vizyonu netleştirmek. Nereye gideceğini bilmeyen bir zihin hangi alışkanlığı değiştireceğini de bilemez. Vizyon yoksa enerji dağılır ve bilinçaltı eskiye döner. Ancak vizyondan kastımız sadece kuru bir hedef yazmak değildir. Çünkü hedef zihinseldir ama vizyon biraz daha duygusaldır. Sen başarılı olmak, daha çok kazanmak istiyorum dediğinde karınca bunu anlar ama fil bu soyut kavramı hissedemezse hareket etmez. Bilinçaltı imgelerle, duygularla ve sembollerle çalışır. Bu yüzden vizyon içindeki filin de görebileceği kadar canlı bir gelecek resmi olmalı. Oraya vardığında nasıl biri olacağını, o yeni kimliği iç dünyanda canlandırmalısın. Kendine şu soruları sorabilirsin mesela. Gerçekten ne istiyorum? Bu isteğin arkasındaki anlam ne? Bu hedef sadece egoma mı hizmet ediyor yoksa ruhumun daha derin bir çağrısıyla bağlantılı mı? Çünkü anlam yoksa motivasyon çabuk söner, insan hedefle başlar ama anlamla devam eder. 2. Korkuları yönetmek. Adir vahaya gitmek istiyor ama fil elgo korkuyor. Çünkü o sadece tanıdık olanı biliyor. Kitapta korku bataklığa benzetiliyor. İçine bir kez adım attığında seni daha dibe, şüpheye ve çaresizliğe çekiyor. Ancak kitap korkuyu tamamen kötülemiyor ve bize dönüşüm yolculuğunun anahtarını veriyor. Diyor ki korku dostun olsun, efendin değil. Amaç korkuyu tamamen yok etmek değil, onu direksiyondan indirmektir. Korku bazen sana dikkatli ol, hazırlık yap der. Bu onun dostça sesidir. Ama korku direksiyona geçerse eleştirilmekten korktuğun için görünmez kalırsın. Kaybetmekten korktuğun için hiç başlamazsın. Korkuyla düşman görürsen savaşırsın. Anlamaya çalışırsan onu yönetirsin. 3. Duygusal bağ kurmak. Dil mantıkla değil, duyguyla hareket eder. Adir'in Elgo'ya sadece vahaya gitmeliyiz demesi hiçbir şey ifade etmez. Filin de vahayı hissetmesi gerekir. 1. yüzyılın dahi filozofu Spinoza başyapıtı Etika'da tam olarak bu mekanizmayı anlatıyor. Spinoza'ya göre mantık tek başına bir tutkuyu veya duygusal dürtüyü yenemez. Bir duyguyu ancak ondan daha güçlü ve zıt başka bir duygu değiştirebilir. Bilinçaltı dönüşümünde de sadece kuru bilgi yetmez. Yeni kimliğe karşı güçlü bir duygusal bağ gerekir. Kitaptaki en çarpıcı fikirlerden biri şu. İnsan dikkatini sürekli istemeye odaklarsa zihne eksiklik sinyali gönderir. Ama isteme deneyimi tekrar eder. Ancak sahip olma haline
O hedefin gerçekleşmiş olmuşluk duygusuna odaklanırsa iç sistemini eğitmeye başlar. Yeni kimliği zihninde canlandırmak, yeni duyguyu bedende hissetmek zorundasın. Bilinçli zihin ben değiştim diyebilir ama bilinçaltı bana bunu hissettir, sinir sistemine tanıdık gelsin der. 4. İstikrarlı küçük adımlar atmak. Büyük değişimler büyük gazlarla ve geçici motivasyonlarla değil, küçük ama istikrarlı yön değişimleriyle gelir. Bir fil bir anda yön değiştirmez. Bilinçaltı bir anda ikna olmaz. Yıllarca aynı olumsuz inançları, aynı ilişki biçimlerini taşıdıktan sonra bir günde her şeyin değişmesini bekleyemezsin. Çünkü bilinçaltı tekrarlarla öğrendiği şeyi ancak tekrarlarla dönüştürür. Her gün 10 dakika yazmak, 20 dakika yürümek ya da korktuğun konuda küçük bir cesaret adımı atmak bilinçaltı için somut birer kanıttır. Bilinçaltı senin ne söylediğine bakmaz, ne yaptığına bakar. Sen her gün kendine verdiğin o küçük sözü tuttuğunda iç sistemin şunu öğrenir: ben artık sözünü tutan, korksa bile hareket edebilen ve kendine değer veren biriyim. Kimlik bir anda değil, küçük kanıtların tekrarıyla değişir. Bilinçli zihin kararlarla yön seçer. Bilinçaltı tekrarlarla eğitilir. Beşinci adım kararlılıkla devam etmek. Değişim yolculuğunda en büyük yanılgı doğru yoldaysak hiçbir aksilik çıkmaması gerektiğine inanmaktır. Hayır, aksilik çıkacak, eski alışkanlıklar seni geri çağıracak. Karga tekrar konuşacak ve motivasyonun azalacak. Kitap bize çok gerçekçi bir zırh sunuyor. Beklenmedik şeyleri beklemeyi öğren. Birçok insan ilk engelde demek ki bu yol bana göre değil diyerek pes edebiliyor. Bir kere diyeti bozar veya bir kere para kaybeder ve hemen eski negatif kimliğine sığınır. Oysa bir aksilik yolun bittiğini değil, gerçek anlamda başladığını gösterir. Kararlılık hiç düşmemek değil, her düştüğünde vahayı ve içindeki anlamı hatırlayıp yeniden küçük bir adım atabilmek. Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuç beklemek insanın kendini kandırmasıdır. Başka bir sonuç için başka bir içsel yön, başka bir davranış ve başka bir kimlik gerekir. Bölüm 5. Bu kitap bize ne anlatıyor? Bilinçaltı ve içsel liderlik. Şimdi tüm resmi önümüze koyalım sevgili dost. Adir sensin, İçindeki o vizyoner arayış yani. Karga seni küçümseyen dış sesler ve zamanla benimsediğin o yetersizlik inançları. Brio seni uyandıran bilgelik ve farkındalık. Elgo senin bilinçaltın. Devasa alışkanlıklar ve duygusal hafıza motorun. Vaha ise senin hedefinle bilinçaltının barıştığı, eylemlerinin anlamla buluştuğu o bütünlük hali. Kitabın en büyük mesajı net. İnsan sadece hedef koyarak dönüşmez. İçindeki o 275 bin kat daha güçlü devasa gücü hedefiyle aynı yöne çevirdiğinde dönüşür. Çünkü karınca yolu görebilir ama fil yürümeye başlamadan hayat hareket etmez. Şimdi bunu kendi hayatına getir ve kendine şu dürüst soruları sor. Senin vahan neresi? Gerçekten gitmek istediğin yer neresi? Hiç düşündün mü? Somutlaştırdın mı? Daha çok para mı? Daha sağlıklı bir beden mi? Daha huzurlu bir ilişki mi? Yoksa bu dünyada neye hizmet etmek istediğinin cevabı mı? Ya da belki de hepsi. Anlam netleşmeden konulan her hedef insanı yorar ama anlam netleştiğinde yolculuğun kendisi insanı büyütür. Başka bir soru. Benim içimdeki karga ne diyor? Geç kaldın, yapamazsın. İnsanlar ne der? Para seni bozar. Görünür olursan eleştirilirsin mi? Sana neler söylüyor? O sesi fark et. Çünkü fark etmediğin ve yüzleşmediğin her sesi zamanla kendi gerçeğin zannedebilirsin. Benim içimdeki fil neden eski yola dönüyor? Neyi güvenli zannediyor ve hangi eski acıya alışmış? Unutma ki fil senin düşmanın veya sabote edicin değil. Aslında o eski, köhne alışkanlıkların bile seni bir dönem korumak için oluşmuştu. Ertelemen seni başarısızlık acısından, görünmez oluşun eleştirilmekten, para tutamaman ise bilinç altındaki o ağır suçluluk yükünden korumaya çalıştı. Bir şeyin seni geçmişte korumuş olması bugün de sana hizmet ettiği anlamına gelmez ama. İçsel liderlik ve büyümek bilinçaltına şefkatle yaklaşarak şunu söyleyebilmektir. Teşekkür ederim. Beni korumaya çalıştığını biliyorum ama artık güvendeyiz. Ve ben aynı insan değilim. Okudum, büyüdüm, geliştim, tecrübe kazandım ve yeni bir yöne gidiyoruz. Bilinçaltı dönüşümü savaşmak, bastırmak ya da kendini suçlamak değildir. İçindeki büyük güce yeni bir yön öğretmek, yeni hayatı zihinde ve bedende tanıdık hale getirmektir. Sevgili dost,
Şöyle toparlayalım. Kendine şu soruyu sor lütfen. Ben hayatımda hangi konuda karınca gibi hedef koyuyorum ama film başka bir yöne gidiyor? Para konusunda mı, ilişkilerde mi, disiplinde mi, özgüvende mi, belki de hepsinde. İçindeki fili suçlamak yerine onun korkularını anlamayı, ona küçük adımlarla güven vermeyi seçebilir misin? Çünkü gerçek dönüşüm karıncanın daha çok bağırmasıyla değil, filin aynı yöne yürümeye başlamasıyla gelir. Karınca yolu görür, fil yolu taşır ve vaha, içindeki karınca ile filin aynı yöne baktığı o muhteşem andır. Eğer bu video içindeki o devasa gücü uyandırdıysa yorumlara şunu yazmanı isteyeceğim. Benim vaham şöyle 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 bir yer. Ve yanına hayatında gerçekten gitmek istediğin o yönü tek bir kelimeyle ekle. Bolluk, huzur, özgürlük, sağlık, başarı ya da anlam. Çünkü bazen insanın en büyük dönüşüm yolculuğu sadece bir kelimeyi cesaretle söylemesiyle başlar. Sen sadece o küçük karınca değilsin. İçindeki devasa gücün farkına var ve onu hayat amacınla hizala. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.